Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Başlıkta da okuduğunuz gibi bugün sizlere OpenClave'ı nasıl sınırsız, ücretsiz, yüksek kotalarla, en iyi modellerle kullanabileceğinizi anlatacağım. Bu videoda sadece ücretsiz ve sınırsız kullanmayı anlatacağım. OpenClave'ın zaten nasıl kurulacağına dair onlarca video var. Hani ben zaten olan bir şeyi çekmek istemedim tekrardan sırf içerik olsun diye. Bugün sadece OpenClave'ın halihazırda kurulu olduğu bir bilgisayarda nasıl sınırsız kullanıma geçebileceğinizi anlatacağım. Birazcık uğraştırıcı bir süreç ama otomasyonunu ayarladıktan sonra otomatik CloudBot bunu kendisi düzenli olarak çalıştırıyor olacak. Şimdi öncelikle bunu oluşturmak için, sürecimize başlamak için Google'a Mail Generator yazıyoruz. Bu siteden bir tane tek kullanımlık mail adresi alacağız. Ben video boyunca kullandığımız her şeyin linkini vesaire vesaire videonun altında veriyor olacağım zaten. Burada bizim için bu site bir tane mail oluşturdu. Biz bu projeyi çalıştırmak için OpenAI'ın Codex aracını kullanacağız. Öncelikle Codex'e gelip oturumu aç diyoruz. Buradan ücretsiz kaydol diyoruz. Sonrasında buraya gelip oluşturmuş olduğumuz mail adresini şuradan kopyalayıp yapıştırıyoruz. Devam et diyoruz. Bir tane şifre belirliyoruz. Şifremizi belirledikten sonra e-posta doğrulama kodu gönderecek. Diğer siteye zaten doğrulama kodumuz geldi bile. Buradan doğrulama kodumuzu alıp buraya yapıştırdığımız zaman ne yapalım? Bu şekilde çok mühim değil hangi bilgilerle hesabınızı oluşturduğunuz. Bu şekilde giriş yaptığınız zaman şuradan normal ChatGPT paneline de geçmemiz lazım. Buraya geldiğiniz zaman bunları atlayabilirsiniz. Şurada yukarıda bir ücretsiz teklif seçeneği göreceksiniz. Buraya tıklıyorsunuz. Burada size bir teklif veriyor. Bir ay boyunca business planı ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu business planının içine de 5 tane daha hesap kaydedebiliyorsunuz. Bu sayede bu hesapların bütün kotalarını birleştirerek OpenCloud'da teknik olarak sınırsız değil tabii ki ama hani çok yüksek bir kota elde etmiş oluyorsunuz. Buradan ücretsiz teklifi kabul et diyorsunuz. Birazcık bekliyoruz burada. Burada kullanıcı sayısı 5 olacak. İçinde para olan bir kart girmeniz gerekiyor. Paparayı vesaire kabul etmiyor. Ben kredi kartımdan sanal kart oluşturup o şekilde yaptım. Hani belki kredi kartı olmasını zorunlu tutuyor olabilir burada. O konuda emin değilim. Siz de o şekilde hani kredi kartınızın bir sanal kartını oluşturarak yapabilirsiniz. Veya işte kendi kullandığınız kredi kartından yapıp sonra iptal edebilirsiniz. Ama ilk aşamada sizden herhangi bir ücret kesmiyor. Sadece bankaya bir doğrulama kodu gönderiyor. 0 dolar tutarında bir işlem yapıldığına dair. O doğrulamayı onayladığınız zaman aboneliğiniz oluyor. Benim zaten şu an halihazırda hiç ihtiyacım olmadığı için buna aboneliği tamamlamayacağım ancak örnek bir hesap üzerinden bunu göstereceğim size. Buradan abone ol deyip şey yaptığınız zaman geri döndüğünüzde sizi ChatGPT'nin standart ekranında bir çalışma alanı ekranına atıyor. Direkt zaten karşınıza diğer her şey çıkıyor oluyor. Şimdi ben diğer hesaba geçip oradan kalan adımları gösteriyorum. Ödeme adımlarını geçtik. Business hesabımızı oluşturduk. Sonraki girişinizde size çalışma alanı seç diye bir kısım geliyor. Oradan kişisel hesabı değil, çalışma alanını yani şirket adına oluşturmuş olduğumuz hesabı seçiyorsunuz. Hesabınızı seçtikten sonra şu aşağıda ekip üyelerini davet et kısmı var.
Buraya tıkladığınız zaman birden fazla e-posta girmeniz için bir alan açılıyor. Burada şöyle bir durum var. Birinci hesap şirketin mailiyle oluşturmuş olduğunuz hesap zaten. O hesabı kullanabileceğiz. Buraya farklı e-postalarla sahip olduğunuz, işte kendinize ait olabilir. Yine isterseniz mail generator ile üretebilirsiniz. Size kalmış. 4 farklı e-posta ekliyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Sonraki dediğiniz zaman bu e-postaların hepsine yönetici yetkisi vermeniz gerekiyor. Şuradan yaparsak maili bir girdim örnek olarak. Sonraki dedim. Burada rol kısmından yönetici diyorum. Sonra davetler gönder dediğiniz zaman bu hesaplar otomatik olarak bu çalışma alanına eklenmiş oluyor zaten. Şu an ChatGPT Codex kısmında en azından zaten ChatGPT kullanımınız bu hesapla artık sınırsız oluyor. Herhangi bir chat limiti olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Sınırsız bir şekilde onların hepsini zaten kullanabiliyorsunuz. Normal ChatGPT'nin sitesinde ve uygulamasında. Ekstra olarak da Codex kısmında bütün hesaplar için ayrı ayrı 5 saatte bir yenilenen, aynı zamanda haftalık olarak yenilenen kotalar açılıyor. Bu kotaların detayına da şuradan Codex'e gidelim tekrar. Şuradan ayarlara girip kullanım kısmına geldiğiniz zaman kalan kullanım limitlerini buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Buradaki limitler normalde çok yüksek limitler ama OpenClave'ın token kullanımı aşırı yoğun olduğu için yine hızlı tüketse de buradaki haftalık yenileme 5 hesapla birlikte eğer hani günün her anı konuşmuyorsanız OpenClave'da size çok yüksek bir kota sağlıyor olacak. Bu aşamaları geçtik diyelim. Bütün hesaplarınıza girdiniz. Doğrulama kodu zaten hiçbir şey yapmıyorsunuz. Davet ettiğiniz e-posta ile ChatGPT'ye giriş yaptığınız zaman otomatik karşınıza çalışma alanı seçim ekranı çıkıyor. Oradan şirketin çalışma alanını seçiyorsunuz. Bunların hepsini yaptığınızı varsayıyorum. Bundan sonraki aşamada terminalden devam edeceğiz. OpenClaw CLI üzerinden. Şimdi OpenClaw CLI'ye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi terminalimize geldik. Öncelikle gateway'imizi kapatmamız lazım. Buradan OpenClaw Gateway Stop yazdığımız zaman gateway'imiz kapanıyor olacak. Ben şimdilik gateway'imi geri açıyorum. Çünkü aşamaları sizle birlikte yapmayacağım ve gateway'in çalışması gerekiyor arkada. Bunu sadece göstermek için yaptım. Gateway'i en son tekrar açacağız. Eğer gateway açıkken yaparsanız işlemleri, gateway sürekli sizin değiştirdiğiniz profil ID'lerini kendi tekrar yazar ve boş yere uğraşıp durursunuz. Öncelikle buradan OpenClaw Models Out Login Provider OpenAI Codex yazıyoruz. Bu demek oluyor ki ben OpenAI Codex Auto Out'umla giriş yapmak istiyorum. Bunu yazdıktan sonra Enter'a tıkladığımızda çok kısa bir süre sizi bekletiyor ve sonrasında size buradan bir link veriyor. Bu linki alıp kopyalıyorsunuz, tarayıcınıza yapıştırıyorsunuz. Tarayıcınıza yapıştırdığınız zaman şöyle bu linki kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırdığınızda sizi bir giriş ekranına atıyor. Buradan yapacak olduğunuz şey az önce şirketinize dahil etmiş olduğunuz hesaplara sırasıyla giriş yapmak olacak. İlk önce Mail Generator'da oluşturduğumuz main hesaba giriş yapın. İlk olarak onu ekleyin. Sonra sıradakilere geçeceğiz. Buraya giriş yaptıktan sonra size doğrulama kodu gönderebilir, başka bir şey yapabilir vesaire. Bunları yaptığınızda sizin için her şey hallolmuş olacak. Oturum aç dediğiniz zaman sizi yüklenmeyen bir sayfaya atacak. Orada sayfa yüklenmiyor diye endişeye girmeyin. Yukarıda bir link çıkacak. Localhost'la başlayan bir link. Oraya tıklayıp CTRL-A yapıp linkin tamamını kopyalayıp sonrasında şuradaki Paste the Redirect URL kısmına yapıştıracaksınız.
Burada zaten OpenAI sizin otomatik olarak bunu VPS'te çalıştırıyorsanız eğer VPS'te çalıştırdığınızı anlıyor. Eğer zaten OpenCloud sizin kendi makinenizde çalışıyorsa, VPS'te çalışmıyorsa size hiç böyle bir şey bile söylemeyecek. Buraya giriş yaptıktan sonra yukarıda vermiş olduğu localhost URL'sini yapıştırıp enter dediğiniz zaman otomatik olarak bu profil sizin hesabınıza eklenmiş olacak. Ben şimdilik CTRL-C yapıp buradan çıkıyorum. Hesap eklendiği zaman bu komutların hepsini aşağıda vereceğim zaten size. Şu komutu yapıştırıp buradan kontrol etmeniz gerekiyor. Burada OpenAI-Codex default gibi bir ibare göreceksiniz. Eğer bu olduysa zaten başarılı bir şekilde giriş yapmışsınız demektir. İlk hesabımıza başarıyla login olduktan sonra size vermiş olduğum bu komutu açıklamada bulacaksınız. Panele yapıştırıyoruz. Burada şuradaki ACC kısmı elimle gösteriyorum sanki görebilecekmişsiniz gibi. ACC 5 kısmını isteğinize göre düzenleyebilirsiniz. Ama eğer bu şekilde yaparsanız sıradaki komutlarda da bunları kullanacağımız için kolaylık olur. İlk eklediğiniz profile şurasını ACC 5, şu kısmı. Sonrasında yukarıda bir kısım daha var. Burayı da ACC 5 olarak güncelleyeceğiz. Gerisine hiç dokunmanıza gerek yok. Buradaki zaten default olan profili güncelliyor. Bunu çalıştırdığınız zaman şu iki kısmı düzenleyip sizin için otomatik olarak default profilini ACC 5 ismiyle güncellemiş olacak. Account 5 anlamında. Sonrasında tekrar bu komutu çalıştırdığınız zaman burada Codex Default yazan kısmın ACC 5 olarak güncellenmiş olduğunu göreceksiniz. Şimdi birinci hesabımıza giriş yaptık. Profil ismini yeniden düzenledik. Sonrasında tekrar artık döngünün başına geliyoruz. İkinci hesabımızı ekleyeceğiz. Üçüncü hesabımızı, dördüncü hesabımızı, beşinci hesabımızı. 5 hesap olana kadar bunların hepsini tekrar tekrar aynı sırayla yapıyorsunuz. Öncelikle hesaba giriş yapıyorsunuz. Sonra hesabın profil ID'sini değiştiriyorsunuz. Sonra tekrar giriş yapıyorsunuz. Sonra tekrar değiştiriyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz. 5 hesaba da giriş yaptıktan sonra şu komutu yapıştırdığınız zaman bu şekilde bir pencere karşınıza çıkacak. 5 hesabında profilinin eksiksiz, kusursuz bir şekilde oluşturulmuş olduğunu göreceksiniz. 5 hesabımıza da giriş yaptıktan sonra kullanmamız gereken komut bu. Bu komut da şu işe yarıyor. Auto order sistemini aktif edip sizin hesaplarınızdan birincisinin kotası dolduğu zaman otomatik olarak ikinciye, sonrasında otomatik olarak üçüncüye, sonrasında otomatik olarak dördüncüye, beşinciye, beşte bittikten sonra tekrar bire dönmenize yarıyor. Bunu yapıştırdıktan sonra kısa süre bir bekletecek sizi yine. Sonrasında şöyle bir açıklama gelecek. Main ajan için Codex Provider'ında şu şekilde bir order profil listesi hazırlandı. Bu aşamaya kadar geldiğimiz zaman da artık süreç bizim için tamamen hallolmuş olacaktır. Siz OpenClaw'u kullandığınız süre zarfı boyunca her hesabın kotası dolduğunda otomatik ikinci hesabı, otomatik üçüncü hesabı, otomatik dördüncü hesaba geçiyor olacak. 5.4'te de kullanabilirsiniz. Eğer kotaları biraz daha verimli kullanmak istiyorsanız 5.3 Codex, 5.3 Codex Spark'la kullanabilirsiniz. Ben direkt 5.3 Codex modeliyle kullanıyorum modelleri. Siz de bu şekilde kullanırsanız eğer gayet verimli bir şekilde OpenClave'ı neredeyse sınırsız olacak şekilde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde nasıl OpenClave'ı sınırsız bir şekilde kullanacağınızı anlatmak istedim. Eğer aklınıza takılan bir konu varsa, mesele varsa, takıldığınız yer varsa vesaire yoruma yazabilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Eğer müsait olursam elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ancak zaten çok zor bir işlem değil. Başarabileceğinize inanıyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İşinize yaradıysa like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Videoların devamı gelmeye çalışacak. Ekstra olarak da kanalımda e, yeni bir video daha var. Yapay zeka kullanarak tamamen kendini baştan sona geliştiren otonom bir sistem tasarladık. O videoya da ekranın neresinde çıkarsa artık oradan tıklayıp erişebilirsiniz.
Buraya kadar izlediyseniz eğer teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.